Herkese merhabalar. Pembe Modeller'in YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kız bebekleriniz için harika bir çalışma yaptım. Bu etek çalışmam için yaz aylarına uygun olması açısından koton ip kullandım. Sizler isterseniz kışlık iplerle yani bebe yünleriyle de yaparak kış içinde uygun hale eteğimizi getirebilirsiniz. Eteğim için bağcık çalışması yaptım kurdeleden. Sizler isterseniz kendi ipinden de bağcık çalışması zincir çekerek yapabilirsiniz. İsterseniz hiçbir bağcık çalışması da yapmayabilirsiniz. Modelim için kullandığım ip kartopunun baby spotunu kullandım. Benekli kendinden şu şekilde. Kartopu benekli bebeğe de biraz benziyor. Gördüğünüz gibi gayet şık bir hem renk hem de içinde de böyle birkaç rengi barındırıyor benek şeklinde. Renk nomda H1328 1328 olarak geçmekte. %51 akrilik, %49 pamuk. Herhangi bir koton iplikle de örebilirsiniz. Alize Cotton Gold gibi, Alize Cotton Baby Soft gibi iplerle de örebilirsiniz. Düz renk olarak da tercih edebilirsiniz. Benim elimde bu güzellik, bu renk mevcuttu. Ben de bunu kullanmak istedim. Modelim 1-2 yaş ölçülerindedir. Boy olarak şu şekilde 27 santimdir. En baştan en uca kadar. Dediğim gibi 1-2 yaş ölçüsündeki bebekleriniz için gayet uygun bir ölçü. Tığ numarası olarak da 3.00 milim tığ kullandım. Sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Eteğimizin yapımına geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi bu güzel eteğimizin yapımına geçelim. Eteğimize 5 numara 3.00 milim tığ ile başlıyorum. Ve ipliğimizde ben kartopu benekli bebeğiyle başlayacağım. Sizler istediğiniz herhangi bir koton iple başlayabilirsiniz. Yazlık bir etek olmasını tercih ediyorsanız koton iple, kışlık bir etek olmasını tercih ediyorsanız yine bebe yünleriyle beraber yapabilirsiniz. Toplamda 93 zincir çektim. Bu 93 zincirimin tamamı 42 santim oldu. Sizler yine bebeğinizin bel ölçüsüne göre ölçerek de yapabilirsiniz. Şimdi 93 zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. 1, 2, 3 atladım. Dördüncüye İlk ikili trabzanımı yapıyorum. Ve zincirimle beraber 2 adet ikili trabzanım olmuş oldu. Daha sonra zincirlerimin üstünü ikili trabzanlarla dolduruyorum. Sıra sonuna kadar zincirlerimin üstünü trabzanlarla doldurarak ilk sıramı tamamlamış olacağım. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı devam ettiriyoruz. Bu şekilde. İlk sırada ikili trabzanlarımızı zincir üzerine yaptım ve toplamda 90 trabzan elde etmiş oldum. Şimdi örgümü düz bir şekilde şöyle birleştireceğim. Şöyle düz tarafından ters tarafı içe gelecek. Şu iki trabzanın arasındaki trabzan başına
ip almadan kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada bir önden bir arka taraftan alarak lastik örgü yapacağız. Lastik örgümüz için ilk trabzanımızın arasından, boşluk kısmından girerek ikili trabzan yapıyoruz. Sıradaki trabzanımızın arka kısmından şöyle girerek trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra ön kısımdan tekrar ara boşluktan girerek trabzanımızı yapıyoruz. Bir önden bir arkadan olmak üzere tekli lastik olarak trabzanlarımızın üstünü bu şekilde örneğimizi kuruyoruz. Bir arkadan bir önden bu şekilde 90 trabzanımızı bu şekilde görünüşü gördüğünüz gibi bir önden bir arkadan olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Lastik için trabzanlarımızın üstüne bir önden bir arkadan olmak üzere gördüğünüz gibi yaptım. Ve yine sıranın son noktasına geldim. Sıranın sonunda en sondaki şu trabzanın üstüne önden şöyle alıp trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra şu zincir çektiğimiz yerdeki ara noktaya batıp tek seferde kaydırma yöntemiyle çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilk lastik sıramızı tamamlamış oldum. Şimdi şuranın birleşimini yapalım. Burada ilk zincir çektiğim yerdeki dip taraftan arka taraftan tığımı takıyorum. İpimi alıyorum ve arka tarafa doğru şöyle çekip birleştiriyorum. Daha sonra arka taraftan şöyle bir noktadan şöyle ara noktadan düğümleyip sıkılaştırıyorum. Şöyle içinden geçiriyorum ve bu şekilde sıkılaştırıyorum. Daha sonra aralardan yürüterek bu ipimizi de keseceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi yuvarlak bir lastiğimizi, bel lastiğimizi oluşturmuş olduk. Şimdi bir üst kısma geçiyoruz. 3. sıramız trabzan sırasıyla beraber sayıyoruz. Üst zincirimi çekiyorum. Sıradaki lastiğimi, trabzanımı nasıl şekilde görüyorsam o şekilde örüyorum. Gördüğünüz gibi bu lastiğimiz şu trabzanımız yani şu ön tarafta. Ara boşluktan alıyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ara boşlukta kalıyor. Arkadan tığımızı geçirip trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra sıradaki trabzanımıza geliyoruz. Ön taraftan trabzanımızı yapıyoruz. Bu sırada da bir önden bir arkadan olmak üzere lastiğimizi tamamlıyoruz. Bel lastiğimizi istediğimiz genişlikte yapabilirsiniz. Bu
Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayalım. Lastikte ikinci sıramızı, trabzanla beraber üçüncü sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna geldik. Sıramızın sonundaki trabzanımızı da nasıl görüyorsak o şekilde yapıyoruz. Daha sonra zincir çektiğimiz yerin şu ortadaki trabzanın üst tarafına kaydırma yöntemiyle sıramızı tamamlıyoruz. Böylece 3 sıramızı tamamlamış olduk. 3 zincir çekiyorum tekrar. Burada sizin elinize göre 2 zincir de çekebilirsiniz. Yine nasıl şekilde görüyorsam o şekilde trabzanlarımı örüyorum. Ön tarafta görüyorsam önden alıyorum. Arka tarafta görüyorsam arkadaki boşluktan alarak yine lastik kısmımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu bizim trabzan sıramızla beraber 4. sıramız olacak. Toplamda 5 sıra bel lastiği için yapacağım. Sizler isterseniz daha geniş, isterseniz daha dar bir lastik yapabilirsiniz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Daha sonra bir sıra daha lastik yapıp 5 sıraya bel lastiğimizi tamamlayıp örnek kurulumu için gelelim. Trabzan sıramızla beraber 5 sıramızı tamamladım. İlk sıramızı trabzan yaptıktan sonra 4 sıra lastik çalışması yaptık. Ve toplamda lastiğimin genişliği 4 santim oldu. Sizler isterseniz daha fazla tutabilirsiniz lastiğinizi, isterseniz daha ince de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi esneyen bir lastik çalışmamız oldu. Şimdi bu lastik çalışmamızın üzerine model çalışmamızı yapacağız. Kaydırma yöntemiyle yine birleştirdim. 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp aynı noktanın içine ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Aynı noktanın içine 2 adet trabzan daha yapıyorum. Daha sonra 1 2 adet trabzan atlıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. 3. trabzanın içine 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı noktanın içine 2 adet ikili trabzan. Daha sonra yine 2 adet trabzan atlıyorum. 3. trabzanın içine 2 adet trabzan yapıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı noktanın içine 2 adet daha trabzanımı yapıyorum. Yine 2 adet trabzan atlıyorum. 3. noktanın 3. trabzanın içine 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum ve 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, aynı noktanın içine yine 2 trabzan, sonra 2 trabzan atlıyoruz. Üçüncüye yine aynı işlemi uyguluyoruz. Bu şekilde örneğimizin ilk sırasını sıra başına kadar yapıyoruz. Örneğimizi kurduk. 2 trabzan, 2 zincir olacak şekilde ilk sıramızı yaptık. Ve sıramızın başına geldik. İlk yaptığımız zincir çektiğimiz trabzanın başına
kaydırma yöntemiyle beraber batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Şu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Ve yuvalarımız 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olan yuvalarımız toplamda 30 adet olmuş oldu. Şimdi sıradaki trabzanımızın üstüne batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle çıkıyoruz. Yuvanın içine batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle çıkıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Hatta 3 de çekebiliriz. 3 zincir çekelim. Yuvanın içine 1 adet ikili trabzan yapalım. Zincirimizle beraber 2 trabzanımız oldu. 2 zincir çekiyoruz. Yuvamızın içine 2 trabzan daha yapıyoruz. Daha sonra diğer yuvamızın orta kısmına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, şu şekilde yapıyoruz. Ve tekrar diğer yuvamızın içine batıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, tekrar yuvanın içine batıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde ikinci sıramızda da bu şekilde devam ediyoruz. İkinci sıramızda da 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde yuvalarımıza batarak sıra başına tekrardan geldim. İlk çektiğim 3 zincirin başına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Daha sonra sıradaki trabzanın içine yine kaydırma yöntemiyle batıyorum. Yuvanın içine tekrar batıp kaydırma yöntemiyle çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yuvanın içine 3 trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber toplamda 3 trabzan. 1, 2, 2 zincir. Aynı yuvanın içine tekrar 3 trabzan yapıyorum. Tekrar diğer yuvaya geçiş yapıyorum. 3 trabzan, 3 adet ikili trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar diğer yuvaya geçiş yapıyorum. 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Ve tekrar aynı yuvaya 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Diğer yuvaya geçiş yaptım. 3 adet ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir ve 3 adet ikili trabzan. Bu şekilde sıra başına kadar 3 adet ikili trabzan, 2 zincir, 3 adet ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Üçüncü sıramızı da 3 trabzan, 3 adet ikili trabzan, 2 zincir, 3 adet ikili trabzan şeklinde tamamlayıp sıra başına geldim. Ve yine ilk çektiğim zincirin içine batarak birleştiriyorum. Daha sonra sıradaki trabzanın üstüne batıp kaydırma yöntemiyle her iki trabzanın üstüne de batarak geçiyorum. Daha sonra yuvanın içine de batarak 3 zincir çekiyorum. Tekrar yine 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber 3 adet oldu. 2 zincir çekiyorum.
3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Sıradaki yuvanın içine giriş yapıyoruz. 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra sıradaki 2 zincir çektiğimiz yuvanın içine tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bundan sonraki sıralarımızı 3 adet ikili trabzan, 2 zincir, 3 adet ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Yine sıra başına geldiğimizde zincir çektiğimiz, üst zincir çektiğimizin başına batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Daha sonra trabzanlarımızın üstünden kaydırma yöntemiyle beraber yuvamızın içine giriş yaparak üst zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Ve modelimize 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir görüntümüz olmuş oluyor. Eteğimizin modelini gördüğünüz gibi ilerlettik. Son bir sırası kaldı. Şimdi kaç sıra ördüğümü sizlere söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Toplamda 16 sıra modelimizi bu şekilde ördükten sonra son sıramıza geldik. Zincirimizin üst kısmına şu şekilde sıramızı kapattık. Daha sonra bir zincir çekiyoruz ve boşluğumuza ikili trabzanlar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet boşluğa 8 adet ikili trabzanımızı yaptık. Sonrasında iki model arasındaki şu boşluğa sık iğne ile beraber batıyorum. Daha sonra ikinci modelimizin ortasına 2 zincir çektiğimiz yere tekrar tığımızın üstüne ip alıp trabzanlarımızı yapıyoruz. Toplamda 8 adet trabzanımızı 2, 4, 6, 7 yuvamızın içine uyguluyoruz. İki model arasındaki boşluğa batıyorum sık iğne olarak ve bağlıyorum. Tekrar 2 zincir çektiğim yuvanın içine 8 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. İki model arasındaki yuvanın içine sık iğne ile batıyorum. Tekrar diğer yuvamızın içine 8 adet ikili trabzanımızı yapıyorum. İki, 4, 6, 7, 8. İki modelin arasına sık iğnemi batıyorum. Gördüğünüz gibi modelimizin görünüşü bu şekilde. Etek ucuna bu şekilde model uyguluyoruz. Tekrar modelimizi en son her yere uygulayıp tekrar sıra başına
geliyoruz. Eteğimizin son sırasını gördüğümüz gibi tamamladım ve tekrar sıranın sonuna geldim. Ve şimdi şöyle göstereyim. Yine boşluğa batarak üzerine ipimizi almadan kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde eteğimizi tamamlamış oldum. Şimdi ipimi keseyim. Daha sonra da şuraya bir bağcık geçireceğim. En son haliyle yine eteğimizi geleceğim. Eteğimizi gördüğünüz gibi bitirdik. Gayet güzel ve şık bir yazlık etek oldu. Gördüğünüz gibi kendinden desenli benekleriyle beraber çok güzel bir etek oldu. Ben şu şekilde kurdele tercih ettim. Sizler isterseniz kendi ipinden de bağcık yapabilirsiniz. İsterseniz bağcıksız da kullanabilirsiniz. Şu şekilde çok şık oldu. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.